Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elimde turşu salça peynir bidonları var. Çoğumuzun gözünde sıradan, hatta belki gereksiz plastik parçaları. Ama ben bu bidonlara farklı bir gözle bakıyorum. Bugün sıradan plastik bidonlara yepyeni bir şans vermek istiyorum. Onları geri dönüşüme göndermeden biraz sihir katıp bambaşka bir forma sokabiliriz. Çünkü bazen en basit malzemeler doğru teknikler ve biraz hayal gücüyle beklenmedik güzelliklere dönüşebilir. O halde hayal gücümüzü çalıştırıp sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Detaylar fark yaratır. Başarılı bir tasarımın sırrı her zaman hazırlıkta gizlidir. İlk olarak plastikleri istediğim boyda kestim. Kapakları mutlaka kapatalım. Çünkü harcın düzgünce yerleşmesi ve dışına taşmaması için bu adım çok önemli. Ayrıca boyun kısmının formunu tam olarak verebilmek için kapakların sıkıca kapalı olması şart. Kapakları kapatırken içine poşet geçirerek çıkartma aşamasında daha işimizi kolaylaştırabiliriz. Plastiklerin kulplarındaki boşlukları sıcak silikonla dolduralım. Neden mi? Çünkü harç o boşluklara dolarsa çıkartmak neredeyse imkansız hale gelebilir. Şimdi sıra iç kalıpta. Dış kalıptan daha küçük ama aynı şekle uygun bir iç kalıp bulmamız gerekiyor. Evde ne varsa değerlendirme vakti. Yoğurt kapları, plastik kaseler, ne bulduysak dış kalıba uygun olacak şekilde seçiyoruz. Tabii kenarlarından 1 santim boşluk bırakacak kadar küçük olması ve şekline uygun olması önemli. Ama bazen işler yolunda gitmeyebiliyor. İç kalıbı bulamazsak işte burada devreye pratik zeka giriyor. Mesela beyaz plastik bidonda tam da bu sorunu yaşadım. Ne yaptım? 1,5 litrelik su şişesini aldım. Etrafına kalın bir havlu sardım. Sonra kat kat poşet ekledim. En sonunda bantla sıkı sıkı sardım. Dış kalıba paralel, iç kalıba uygun, resmen mühendislik harikası bir iç kalıp tasarladık. Ölçtük, biçtik. Boyun kısımları şişenin genişliğine uygun geldi. Şimdi en önemli kısımlardan bir detay. Eğer kalıpları yağlamazsak tasarımın tadını çıkartmak yerine onu kalıptan çıkartmakla uğraşırız. Formül basit. Dış kalıbın içini, iç kalıbın dışını güzelce yağlıyoruz. Böylece harçla temas eden yüzeyler kalıptan kolayca ayrılıyor ve biz de sıkıntısız bir sonuç alıyoruz. Yani umut ediyoruz. İşler o kadar da kolay da gitmediği oluyor. Unutmayın, bu aşama olmazsa tüm emek boşa gider, sonra kalıpla boğuşuruz. Ağırlık olmazsa yer çekimi de bize kafa tutar. O detayı da atlamayalım. İç kalıpların içerisine çakıl taşları, taşlar, kumlar gibi ağırlıklar ekliyorum. Su şişesinin içini de suyla doldurdum. Her şey tamam. Şimdi büyük final döküm zamanı. Plastik bidonlardan ister vazo, ister saksı, hatta mutfağa şık bir kaşıklık, tezgah üstünde zarafet ve işlevsellik garantili bir çalışma bizi bekliyor. Buradan size bolca bilgi gönderiyorum. Siz de bana bolca beğeni gönderirseniz aramızda güzel bir anlaşma olur. Hadi bakalım ortaya neler çıkacak, izlemeye devam edin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir şeyler paylaşın ki biz de size güzel paylaşımlarla karşılık verelim. Şimdi en önemli aşamadayız. Karışımı hazırlamak. Dökümün sağlam olması için doğru oranlarda malzemeler kullanmamız gerekiyor. O yüzden her şeyi adım adım yapacağız. Öncelikle 500 mililitrelik ölçü kabına gri seramik yapıştırma tozunu tam dolu olarak ayarladım. Karıştırma kabına ilk onu koyuyorum. Bu harcın ana taşıyıcısı, yani işin temelini oluşturuyor. Şimdi ikinci malzeme olarak yeni bir çimento karışımıyla sizi tanıştırmak istiyorum. Bu malzeme çimentodan farklı olarak kumla beraber elyaf lifleri eklenerek hazırlanır. Bu lifler dayanımı ve çekme direncini artırır. Çatlamayı önler ve esneklik sağlar. Darbe direnci ve ince detaylarda dayanıklılık kazandırır. Yani çimento içerisinde küçük küçük bağlantılar kurarak çatlamaları önlüyor ve daha homojen bir yapı oluşturuyor. Görüyor musunuz? İçinde lifler var. İşte bu harcımızın farkı. Önce kahverengi silikon bazlı derz dolgu tozunu ekliyorum. Rengine bakıp şaşırmayın çünkü biraz sıcak bir ton vermek istedim. Daha sonrasında da beyaz silikon bazlı derz dolgu tozu ekleyeceğim. Bu bardaklar da 250 mililitre, toplamda 500 mililitreye denk geliyor. Bu aşamada toplamda 3 farklı malzeme eşit miktarda kullanılmış oluyor. Önce 2 bardak su ekliyorum ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Çok fazla su eklerseniz karışım fazla akışkan olur ve kalıpta şekil tam tutmaz. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü fazla su harcı zayıflatır ve kırılmalara yol açar.
Eğer kıvam çok koyu olursa içine bir bardak daha su ekleyerek dengeliyoruz. Tamamen koyu bir görünüm istemediğim için 2 bardak beyaz renkte silikon bazlı derz dolgu tozu koyuyorum. Ve işte karışımımız tam kıvamında, ne çok sıvı ne de çok fazla katı. Tam döküm için uygun. Artık harcımız hazır. Şimdi kalıbımıza döküp şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bakalım ortaya neler çıkacak. İzlemeye devam edin ve eğer bu süreci keyifle takip ettiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi harcımızı döküyoruz ama pürüzsüz bir yüzey peşinde değilim. Tam tersi, kusurluluk içinde güzellik arıyorum. O yüzden harcı dökerken sallıyorum. Hafifçe vuruyorum ama fazla düzeltmiyorum. Çünkü hava kabarcıklar oluşunca yüzeye kendiliğinden bir desen çıkıyor. Ve bu da ona eski taş devrinden çıkmış gibi bir his veriyor. Ne kadar doğal, o kadar güzel. Şimdi işin içine biraz tarih katıyorum. Kenarlarına ince kum, taş ve çakıl ekliyorum. Bu detaylar esere eski bir ruh katıyor. Arkeolojik kazıdan çıkmış gibi bir görünüm veriyor. Zamanın yıpratıcı ama estetik dokunuşlarını yakalamak için ne kadar eskiye götürürsek o kadar enteresan bir havası oluyor. Harcı azar azar döküyorum. Önce biraz harç, sonra dekoratif detaylar, sonra yine biraz harç, kum, taşlar. Bu aşamada iç kalıbın yerleşimini sağlamlaştırmak için biraz sallayarak iyice oturtmasını sağlıyorum. Ama öyle fazla pürüzsüz hale getirmeye de gerek yok. Çünkü bu doğal kusurlar çalışmanın ruhunu oluşturuyor. Şimdi tüm parçaları aynı teknikle harçla doldurup iç kalıbı da yerleştirdikten sonra kuruma sürecine geçiyoruz. Sabır en büyük ustalık. Bu noktada sabırlı olmak çok önemli. Dışarıdan kuru gibi görünse de içi hala nemli olabilir. En az 2 gün bekletmek şart. Eğer gerçekten sağlam ve karakterli bir sonuç almak istiyorsanız 4 gün bekletmek çok daha iyi olur. Bu mevsim hava şartlarına göre. Benim acelem yok. Bir hafta bekledim ve inanın ortaya çıkan doku tam istediğim gibi taş gibi sağlam ve tarih kokan bir estetik kazandı. Şimdi bekleme süreci başladı. Bakalım ortaya nasıl eşsiz formlar çıkacak. İzlemeye devam edin ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Tüm kaplar doldu. Harcım tam yetti. Hatta sadece bir bulaşık kabı kaldı geriye. Ondan da nur topu gibi yeni bir tasarım doğdu. Şaşırdınız mı? Size bir tüyo vereyim. Kağıt hamurlarını tutkalla yoğurdum. Sonra bulaşık kabına alıp içindeki çimento kalıntılarıyla güzelce harmanladım. Hem bulaşık temizlendi hem de yepyeni bir malzeme ortaya çıktı. Tam o sırada kenarda sırasını bekleyen balonlardan birini kaptım geldim. O da güzelce şeklini aldı. Böylece kuruyacak ve yeni bir tasarımın temeli atılmış oldu. Bunun hikayesi de böyle başladı. Nasıl devam edecek onu ben de bilmiyorum. Zamanın bana onu da fısıldayacağı bir gün gelecektir inşallah. Biraz sabır, endişe ve merakla beklediğim o gün geldi. Kalıplardan kurtulma zamanı. Önce iç kalıplarla başlıyorum. İç kalıp mı? İç kalıp o işin kahramanı. Başta gözümüz gibi bakıyoruz, özenle hazırlıyoruz. Güzelce yağlayınca da kolaylıkla pıt diye çıkıyor. Görevini tamamlıyor, hiç sorun çıkarmıyor. Ama dış kalıp, o dış kalıp. Başta vazgeçilmez gibi görünen, her şey onun etrafında şekilleniyor sandığımız ama işi bitince de en büyük baş belasına dönüşen karakter. Önce nazikçe çekiyoruz, esnetiyoruz, hatta güzelce ikna etmeye çalışıyoruz ama yok, gitmemekte direniyor. Önce kaynar suyla ikna etmeye çalışıyoruz. En etkili ikna yöntemlerinden birisi kaynar su. Bununla da ikna olmazsa, oysa birkaç kez daha kullanabilir, harika tasarımlar yapabilirdik. Ama madem iyilikten anlamıyor, feda etmek şart. Makas, bıçak, ne varsa devreye giriyor, kesip biçip parçalayarak yolumuza devam ediyoruz. Sanat sadece üretmek değil, gerektiğinde fazlalıklardan da kurtulma sanatı.
Çok güzel koktu. Kalıptan çıkarttıktan sonra elbette beni şaşırtan sürprizlerle karşılaşmam kaçınılmazdı. İşte yine beklenmedik bir durum. Kalıbı hazırlarken değil de kalıbı oturturken kapağın biraz daha içeri gömülmesi gerektiğini fark ettim. Ama bunu tabii ki şimdi iş işten geçince anlıyorum. Açıkçası suyun hafifliğinden dolayı kapak kısmının dolu olacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadar kalın olacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi elbette bu yolun sonu değil, aksine yeni bir dönemin başlangıcı. Artık kavanozun ağız kısmını açmam gerekiyor ve bu da yepyeni bir mücadele demek. Plastiğin henüz icat edilmediği tarihin derinliklerinde bu testimsi mi, sanat eserimsi mi, adını henüz şimdi koyamadığım şeyle uğraşıyorum. Yontma taş devrinin tekniklerini kullanarak, çekiçle kırarak, bıçakla yontarak, biraz da tornavida ile oyarak ilerliyorum. Hangi dönemde kaldığım ben de şaşırdım ama vazgeçmeye niyetim yok. Ateşi de bulduk. Şimdi bir de yakarsak resmen zorla güzellik olur mu olmaz mı sorusunun tarihin derinliklerinde test ediyorum. Tarih öncesi sanatçılara taş çıkartırcasına taş üstünde taş, gövde üstünde baş. Yok pardon, o başka bir şeydi. Yonma taş devrine biraz fazla takıldım ama burada kalmaya da niyetim yok. Cilalı taş devrine geçmek için bayağı bir uğraşıyorum. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Şu an yaptığım şey ya modern sanatın atası olacak ya da tarih öncesi işkence yöntemlerinin yeni versiyonu. Hem tarihin hem de sanatın sınırlarında gezinip duruyorum. Evet arkadaşlar, zor kısmı atlattık. Biraz sancılı oldu ama sonunda daha sevimli bir aşamaya geldik. Artık bu zavallı objeyi işkenceye maruz bırakmayı bırakıp nazikçe gönüllü alma vakti. Önce katı kıvamda bir harç hazırladım. Çünkü her güzel şey sağlam bir temel ister. Bu kez tabanı çalışıyoruz. Gündemimizde bir vazo var ya da en azından vazo olmaya çalışan bir şey. Ne olduğu konusunda birkaç fikrim var ama sürpriz olsun. Ona doğru gidiyorum. Her şey doğaçlama değil yani. Aslında planlı ilerliyorum. O konuda içiniz rahat olsun. Biz çatlaklardan, kırıklardan ne vazolar çıkarttık. Bu ne ki? Tabanımız için harcı iki poşeti arasına serip açtım. Objemizin çapına göre 7-8 milim kalınlığına olması ideal. Daha ince olmasın, kırılmalara riskine karşı tedbirli olalım. Sonra ortada tabansız bir sanat eseriyle kalmak istemeyiz. Tabanın daha sağlam olması için harcın içerisine birkaç tane de tel parçası yerleştirdim. Buradan net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an onları yerleştirmekle meşgulüm. Çünkü biraz harcın içerisine gömmem gerekiyor. Alttan ve üstten gözükmemesi için şu an onu düzeltiyorum. Böylece dayanıklılığı artırıp olası bir kırılma riskini ortadan kaldırdım. Ve şimdi bu yapıt sağlam temeller üzerine oturdu. Artık tabana ne çıkacak ne de düşecek. Bu noktada objemiz sadece bir vazo olmaktan çıktı. Adeta deprem yönetmeliğine uygun bir yapı haline geldi. Kırarken bile zorlanacağımız kadar sağlam oldu. Şimdi objeyi üzerine yerleştiriyoruz. O zaten ağırlığıyla kendi çizgisini belirleyecek. Kenarlarından taşan fazla harcı hafifçe alıp nemli fırçayla düzelterek pürüzsüz hale getiriyorum. İşte burada fırça en büyük kahramanımız. Hem kenarları güzelce yediriyor hem de sonradan eklenmiş gibi durmasını önlüyor. İç kısmı da ihmal etmiyoruz. Eğer içinde de kötü görünen oyuklar, çatlaklar varsa harçla güzelce doldurup fırçayla düzeltiyorum. Sonuç içi dışı kusursuz bir obje. Ama macera burada bitmedi. Geldik ağız kısmına. Evet, orada ufak çaplı bir kaza yaşandı. Tamam, ufak çaplı demeyelim, resmen kırdık. Ama ne diyoruz? Her hata yeni bir tasarım fırsatı doğuruyor. O yüzden kırılan yeri objenin doğal şekline uygun hale getirerek düzelttim. Madem kırıldı, bari anlamlı olsun diyerek üzerine bir iki çakıl taşı ekleyerek diğer yüzeylerle bütünlük sağladım. Böylece aslında bir restorasyon yapmış olduk. Kırık artık bir kusur değil, objenin karakteristik bir detayı haline geldi. Hatta öyle güzel bir restorasyon oldu ki vay be, iyi ki kırılmış da restore edilmiş dedirtiyor. Şimdi bu aşamaları bitirdik, kurumaya bırakıyoruz. Boyama işlemi öncesinde küçük çapta zımpara düzeltmeleri de yapıyoruz. Tabii ki kenar pürüzlerini ve takılanları da zımpara ile yok ettik. Evet, şimdi gelelim en keyifli kısmına.
Şimdi boyama işlemine geçiyoruz. Objemizin zaten güzel bir doğal rengi var. Onu bozmadan sadece hafif bir eskitme boyası ile fırçayla ince ince sürdüm. Espresso rengini de bayılarak kullanıyorum. İçini dışına aynı eskitme kremiyle boyadım. Bazı yerlerini koyu, bazı yerlerini açık geçtim. Bunun için hafifçe fırçayı nemlendirmek yeterli. Nemli bezle de elimle şöyle kaynaştıra siliyorum boyayı ki fırçayı izi de olmuyor. Tamamen pürüzsüz. Harika oluyor. İstediğiniz yerlere açık ve koyu geçişler verebiliyorsunuz. Ve oldukça da doğal, pürüzsüz bir yüzey oluşturuyor. Bu işlemleri diğer objelere de uyguladım. Buna biraz daha fazla odaklandım. Evet, buna çok daha fazla özendim çünkü bu biraz daha başrol oyuncusu oldu. Bütün teknikleri, bütün deneyimleri bunun üzerinde değerlendirmiş olduk çünkü. Ön plana bu çıktı. Ve işte en büyük aşamaya geldik. Cilalı taş devrine sonunda resmen giriş yapıyoruz. Şaka bir yana, final dokunuşları için objemizi dış etkenlere karşı güçlendirmemiz şart. Bu yüzden ona adeta bir zırh giydirdik. Özel bir taş koruma cilasıyla tüm yüzeyi kapladım. Hem suya, neme hem de darbeye karşı dayanıklı olacak. Renkler daha canlı ve derin görünecek. İlk katı sürdüm, güzelce kuruttum, ardından ikinci katı geçtim. Sonuç zamana meydan okuyan taş gibi sağlam bir sanat eseri. Yüzeyin yumuşaklığını arttırmak için altına ince bir keçe yapıştırarak son dokunuşları tamamladım. Böylece hem korundu hem de bulunduğu yere zarar vermeyecek. Büyük mücadelemiz burada sona erdi. Sıradan bir plastik parçasının nasıl sanat eserine dönüştüğüne birlikte şahit olduk. Pes etmek yok, azim ve sabırla harikalar yaratmaya devam. Şimdi nasıl buldunuz çalışmalarımı? Fikirlerinizi, görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız bu tarz videoların devamı için desteğiniz çok önemli. Beğeni, yorum ve aboneliklerinizle bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videomuzun daha fazla uzamaması ve detaylı yapım aşamalarını, diğer objelerin bitmiş hallerini bir sonraki videoda paylaşacağım. Sevgiyle, sağlıkla ve sanatla kalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.